Evet, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Birazcık erken bir video oldu çünkü aslında sürekli böyle keşke elimde imkan olsa içerik üretebilsem ve her gün video çeksem ama çıkmıyor. Çıkmayınca da böyle birazcık işte bir haftada bir paylaşmaya döndü. Ama gideceğimiz ülkeyle ilgili çok daha fazla video çekeceğim size. Bu bölümde ondan önce, onu anlatmadan önce bu bölümde Güney Hindistan'ın aslında en önemli şehirlerinden biri olan Kochi'yi size göstereceğim. Fort Kochi bölümünü göstereceğim. Geçen bölümde Kochi'de motosikletime bakım yaptırdım ama şehri gezmedik. Kochi gerçekten böyle turistlerin olduğu, nezih, sessiz, sakin, müthiş keyifli bir yer. Ve ardından hep birlikte Varkala'ya gideceğiz. Varkala deniz kenarında olan bir kasaba, balıkçılıkla hayatını geçindiren bir kasaba ve çok çok turistik. Yani adım başı İngilizlerle, Almanlarla karşılaşmak mümkün. Avrupalıların neden Hindistan'ı bu kadar sevdiğini artık çok daha iyi anlıyorum. Çünkü güneye indikçe, yani Mumbai'den sonra açıkçası insanlar değişiyor, yemekler değişiyor. İnsanların size davranışları değişiyor ve coğrafya değişiyor. Yani 50 kilometre geride kocaman dağların olduğu yerlerde serinlemek mümkünken 50 kilometre aşağıda ise denize girmek, keyifli zaman geçirmek, çok güzel yemekler yemek mümkün. Ben Güney Hindistan'a aşık oldum. Bir sonraki bölümde sizi çok özel bir yere gideceğim. Hindistan'ın özel sağlık sistemiyle ilgili, Ayurveda ile ilgili çok güzel bir bölüm çektik. Onu paylaşacağım ama bu bölümde size Kochi ve Varkala'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten burası tek kelimeyle muhteşem. İyi seyirler dilerim. Sizleri seviyorum. Olmuyor mu? Ya bütün Hindistan'ı, Güney Hindistan'ı kaplan göreceğim umuduyla ilerliyorum. Fabrikası ve inanılmaz lezzetli. Bunlarda yol boyunca şeyler var. Burada da bir küçük tadım yaptırdı bana. Burada da fabrikası var. İnanılmaz bir yer ve inanılmaz lezzetli. Yani Hindistan standartlarının çok çok üstünde. Siz and here chocolate tree in Munnar. It's made here. It's a Munnar chocolate factory. Actually, it's a Munnar chocolate factory. Oh. You can taste a signature taste. Yeah. It's okay. Now I'm full. And also we have sugar-free chocolate also. We have 92% cocoa, 8% stevia. You know stevia? No. Yeah, it's a... Instead of sugar, we use stevia. It will 100% sugar-free. Can I take which one? Everything is beautiful. Maybe sugar-free, small. It's per kg 3,000 rupees. Per kg 3,000 rupees and 300 for 100 grams. Do you want how much grams? Again, please. She wants to travel all the way. Oh, if you want, we can. Şeyi unuttum ya.
Koçi'ye geldim. Motoru bıraktım. Size Koçi'nin aslında Hindistan'dan ne kadar farklı olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü burada korna sesi yok. Çünkü burada insanlar çok güler yüzlü. İşte hoş geldin, nereden geldin falan filan diyorlar. Evler çok güzel. Şehir çok temiz. Çok küçük. Fort Kochi'de kalıyorum böyle. Adadan oluşuyor Kochi. Harita olarak da koyacağım kenara. Böyle bir sürü kanallar var. Bir sürü köprüler var. Yani Kochi güzel bir şehir. Evlerin güzelliği. Burası tam anlamıyla bir Avrupa şehri gibi, şaka gibi ya. Ne güzel şeyler var yine. Olarak en çok Kochi'yi sevdim Hindistan'da. Bol yeşillik, bol temizlik. Yani normalde Kuzey Hindistan'da yürüdüğünde buralar full çöp içinde olmalı. Biliyorsunuz, gezdik. Görüyor musun? Burası Fort Kochi'nin deniz tarafı. Yani yüzmek için yer yok burada, yalan söyleyemem, ama böyle yürüyüş alanlarının olması, böyle turistlerin çok fazla olması gerçekten insanı rahat hissettiriyor. Şurada Caddebostan'da yürüyormuşum gibi hissettim. Evet, güzel bir deniz değil ama yani şu sessizlik, sakinlik gerçekten Kochi'de, Güney Hindistan'da en sevdiğim şey oldu. Denizin daha güzel olduğu bir yere, Varkala'ya gideceğiz hep birlikte diğer bölümde. Sonra ise muhteşem bir kuzey yolculuğu başlayacak. Birazcık daha size şehri göstereceğim. Ardından yeni rotamdan bahsedeceğim ki Instagram'dan takip edenler nereye gideceğimizi biliyor ama sizlerle de paylaşmış olayım. Çok keyifli ya, bayılıyorum gerçekten. Şehir olarak günaydınlar. Sabah şu an buranın saatiyle 7:30 ve yola çıktım çünkü ben hayatım boyunca Kochi'nin havası gibi bir hava görmedim. O yüzden erkenden yola çıktım ve çok güzel plajı olan Varkala'ya gidiyoruz. Varkala'da 3 gün kalacağım. Gerçekten çok güzel. Yani böyle bir sürü ada mı derler buna, ne derler? Su şeylerinden oluşuyor. Gerçekten çok güzel. Görsel olarak çok beğendim. Şehir olarak da güzel. Sessiz, sakin. Keyifli bir şehirdi ama çok sıcak arkadaşlar. Şu an bile yani 26 derece ama hissedilen çok fazla ve nem var. Ekvatora yaklaşınca baksanıza. Türkiye donuyor, kar, kış. Ben burada sıcaktan kafayı yedim. Hiç kimse denize girmiyor ama. Turistik olmadığı için.
Evet, hop oradayız, hop buradayız gibi oldu. Şu anda Varkala'dayım. Hatta 2 gündür buradayım ama vlog için yeni bir güne, güzel bir güne uyanmak istedim aslında. Varkala tamamen bir sahil kasabası ve burası komünist bir bölge. Böyle komünizmin o bayraklarını görebiliyoruz. Sessiz, sakin, gerçekten çok nezih bir kasaba. Yani Goa'dan sonra bile, ki Goa'yı çok beğendiğimi biliyorsunuz. Goa'dan sonra bile o kadar güzel geldi ki yani size anlatamam. Burada yoga çok çok önemli. İnsanlar buraya gelip böyle 1 aylık, 1,5 aylık yoga kursları alıyorlar. Ve Ayurveda üzerine çok fazla var. Eğitim var, tedavi merkezleri var. Bir sonraki bölümde sizi Ayurveda'nın tedavi merkezine götüreceğim. Bu bölüm sadece... Ölmeyeyim bir saniye. Bu bölüm sadece çok uzadığı için size Varkala'yı göstermek istiyorum. Diğer bölümde yine birazcık Varkala turu ve Ayurveda sağlık sistemi üzerine, Hindistan'ın sağlık sistemi üzerine bir bölüm yapacağız. O zaman şimdi şu güzelim Varkala'yı sizinle paylaşayım. Yemyeşil. Tam olarak bahsetmek istediğim konu. Rengarenk yaşamlar, bir arada yaşıyorlar. Türkiye'de ve dünyada yaşayan tüm Çingenelerin aslında Hindistan'dan yayıldığı söyleniyor. Bunun altında birçok araştırma yapılmış. Bunlardan bir tanesi Büyük İskender zamanında işte Hintlilerin baskılardan dolayı Avrupa'ya göç ettiği, İran üzerinden işte Anadolu'ya, Anadolu'dan Bizans İmparatorluğu'na sığınıp oradan Avrupa'ya açıldı. Diğer bir bir grup Hintlinin Mısır'a düğün hediyesi olarak gönderildiği ve ardından tüm dünyaya açıldı. Hatta Mısır çok daha yaygın bir konuda çünkü cipsi denilen kavram Ecip'ten geliyor ve Mısır şeklinde oluşuyor. Yani Mısırlılar gibi oluyor. Dalit denen yani halkın kas sisteminin en alt kısmında olan toplulukların, çalgıcı olarak nitelendirilen toplulukların aslında dünyaya yayılımından bahsediliyor. Yani şu anda böyle motosikletle gezerken de o kadar iyi anlayabiliyorum ki yani gerçekten aynılar. Yani gerçekten Hintliler çok tanıdık geliyor ve aslında bizim bildiğimiz romanlar ya da tabir ettiğimiz aslında belki küçük gördüğümüz Çingeneler aslında onlar. Şöyle bir var, çok bence güzel ve özel çünkü mesela Orta Asya'da kendini asimile eden, dilini, kültürünü kaybetmiş topluluklarla çok karşılaşmıştım. Fakat Çingenelerin, Romanların yani burada aynı sistemde, aynı varlıkla dünyanın her yerinde tamam eleştirebiliriz pis oldukları, işte yani dağınık yaşadıkları için vesaire ama kültürlerini korumaları gerçekten bence çok çok özel bir konu. Bu da böyle küçük bir bilgi. Anlatana kadar yürüdüm bile. Burası sollu ve sağlı olarak alabildiğince kafelerden ve mekanlardan oluşuyor ki şu an çok erken olduğu için temizlik evresinde. Ve karşımızda da Varkala sahili var. Gözünüzün alabildiğince aşağıdan da çekeceğim birazdan. Yani kilometrelerce böyle gidiyor. Hatta ben de gelirken böyle Koçi üzerinden bayağı yaptım. Sahil yolundan ilerledim. Sizle de paylaştım videonun başında o videoyu. Yine Avrupalı turistlerin odak noktasından bir yer. Acayip Alman ve İngiliz turist var. Ve kaliteli bir ekip var. Goa'da mesela daha çok hippie tarzı insanlar vardı ama burada böyle ailesiyle gelen işte uzun süre tatil yapan insanlar var. Bu bayağı güzel. Hiçbir yerde açılmamış bu arada. Neyini göstereceksem size. Bayağı kapalı ya.
Turkey. Turkey. Yeah. Oh, nice. And what's the plan here? Huh? What's the plan here visiting here? Tomorrow I will write Madurai. Oh. Yeah. So you are going tomorrow, Madurai? Yeah. Biraz da diğer tarafa yürüyelim çünkü burada gerçekten hiçbir yer açılmamış. Tam burası tek açık mekan ve kalabalığı zaten görüyorsunuz. Şimdi çay alıp birazcık günün başlamasını bekleyeceğim. Bu arada masala çayın içerisine kakule koyuyorlar, zencefil koyuyorlar, işte bazı baharatlar koyuyorlar. Önce sütü onunla kaynatıyorlar, ardından siyah çayla birlikte böyle iyice harmanlıyorlar. Şekerli bence çok daha güzel ama şekersiz çok daha sağlıklı. Ve aldık, gerçekten muhteşem bir çay ya. Denize bu... Denizi... Ha? Ya. İşte o merdivenlerden inince de Varkala sahiliyle buluşuyoruz. Bugün pazar olduğu için çok kalabalık. Yani böyle bakınca düz plaj gibi gözüküyor. Ama şimdi birazdan size çevireceğim. Arkanın dağlık manzara, dağlık manzarası çok güzel. Sabahın köründe de ilk defa denize geliyorum. Buralar full restoran, otel. Öyle gidiyor. Bunların, dağların arkası falan da hep beach. Elime de döktüm hep. Şey gibi, emekli teyzeler gibiyim şu anda. Çayımla sahile indim. Bu arada Hintlilerde çıplaklık algısı diye çoğunda bir şey yok. Hepsi kıyafetle yüzüyor. Böyle komik sahneler görmek mümkün oluyor. Ve bu beach'te hep şey var. Neydi? Can kurtaran var çünkü yüzme bilmedikleri için küçücük suda bile sıkıntı çıkıyor ve dengelerini kaybediyorlar. O yüzden mesela çok fazla sabah erken saatlerde ceset vuruyormuş. Ben dedim acaba öldükleri kutsal olduğu için mi? Alakası yok. Ganj kutsalmış. Kayboluyorlarmış ve sonra sabah erken saatlerde geliyorlarmış. O yüzden böyle sürekli bir can kurtaran mevzusu var. Suyun içerisi de kum. Çok güzel. Şu yürümek zorken burada şu tuktukları böyle dünyanın her yerine sokuyorlar ya. Bayılıyorum. Gençler, motorcuları çekmiş gibi oldum. Burada işte böyle müthiş mağazalar var. Çok keyifli. Hazır geri dönüşe başlamışken bence size kaldığım hosteli de göstereyim. Ve ardından videoyu kapatalım. Çünkü kaldığım hostel müthiş. Evet, kaldığım hostel burada. Bu arada motoru buraya alana kadar parmağımı zedeledim. Çünkü aynaların üzerine düştüm. Hatta hala şurada cam kırıkları var ama onları temizleyip yola çıkacağım. Hazır gelmişken size şu muhteşem kaldığım yeri de göstereyim. Burası kafesi. Ve burada sadece kadınlar kalıyor. O yüzden gerçekten çok rahat ettim. Botlarıma bak ya, kış gibi. Tertemiz. Mis gibi. Şimdi burada bir oturma alanımız var. Şöyle. Klima var ki burada klima olmazsa olmazlardan biri. Böyle bir yer. Gayet temiz. Video bitti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani desteğiniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda Hindistan'ın şeyini göstereceğim. Sağlık sistemini göstereceğim size. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alarm ötüyor yine.
Beni kovacaklar buradan. Adamların camını kırdım. Her şeyi yaptım yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizi seviyorum.